Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Pınar Türkoğlu. Pınar Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun sizler. Çok teşekkür ederiz. Hocam bugün özellikle çok enteresan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tüm diş hekimlerinin dişleri çok güzel. Gülüşleri daha da güzel oluyor tabii otomatik olarak. Siz de bir ortodontist olarak özellikle dişin böyle sıralarındaki o çarpışıkları düzeltme konusunda çok deneyimlisiniz ve hakikaten diş hekimliğinin belki de ilk ana dalı desek abartmış olmayız. Aynı Yani fikirdeyim. biz tabii plastik cerrah olduğumuz için yıllar boyunca hep böyle damak dudak yarıklı hastalardan dolayı ortodontistlerle sık çalışma imkanı bulduk. Ortodontik cerrahi de yaptığım için. O yüzden ben özellikle çocukluk çağında başlayan bu tip problemlerle ilgilenen bir hekim olarak size ilk soru olarak çocuklarımızı ilk ortodontik muayeneye ne zaman götürmeliyiz? Bu tip sorunlar olan çocuklara nasıl yaklaşıyorsunuz, neler yapılmalı diyerek ilk sorumuza başlayalım. Evet, sizin bahsettiğiniz gibi bana kalırsa da ortodonti bu açıdan çok önemli. Çünkü ortodontik tedavi aslında hem dişlerdeki çapraşıklıkları hem de alt ve üst çenenin birbiriyle olan kapanış problemlerini çözen bir tedavi yöntemi. Çapraşıklıklar hayatımızın her yaşında tedavi edilebilen bir yöntem ama o iskeletsel problemler yani alt çenenin veya üst çenenin konum anomalisi yani ileride veya geride olması veya çok büyük darlıklar söz konusu olduğu zaman biz bunları ancak büyüme gelişim döneminde tedavi edebiliyoruz. Büyüme gelişim bittikten sonra sizin söylediğiniz gibi cerrahi destekli bir tedavi gerekiyor. Evet. Bu açıdan da yani böyle bir cerrahi tedaviye gerek kalmaması için çocuklarımızı 6 yaşından itibaren ilk ortodontik muayeneye getirmelerini istiyoruz anne babalardan. Çünkü o dönemde biz erken bir şekilde bir problemi varsa teşhisine ve tedavisinde bu yaşlarda başladığımız zaman çok daha kısa sürede sağlıklı, basit çözümlerle sonuçlar bulabiliyoruz. Yani koruyucu diş hekimliği desek abartmış olmayız kesinlikle. yani. Kesinlikle. Koruyucu ve önleyici diş hekimliği. Aynen öyle efendim. Peki hocam şimdi çocuklardan başlıyoruz tabii ki size gelmeye ama belirli aşamalarda da yaşı da kaçırıyorlar. Yani ben de kaçıranlardanım mesela. Bu ortodontik tedavide benim o zamanlar bulamadım bu yöntemi. Şeffaf plak yoktu. Neler var? Hangi gelişmeler var? Teknolojik hangi yöntemler var? Bize biraz ondan bahseder misiniz? Evet, bahsettiğiniz gibi şimdiye kadar aslında ortodontik tedavi daha çok tel tedavisi olarak hani insanların bildiği bir tedavi yöntemiydi. Ama artık dijitalleşmeyle birlikte, teknolojinin ortodontin içine de dahil olmasıyla birlikte böyle incecik şeffaf plaklar kullanarak bu tedaviyi yapabiliyoruz. Bu tedavi hani şeffaf plaklar kullanılıyor ama aynı zamanda söylediğim gibi dijitalleşme de söz konusu. Yani tedavinin başından itibaren ilk muayeneye geldiği zaman hastalarımız çenesini, dişlerini, ağız yapısını 3 boyutlu olarak bilgisayara aktarıyoruz. Ekstra aldığımız filmlerle, fotoğraflarla detaylı analizler yapıp ve dijital bir tedavi planı oluşturuyoruz bu analizler sonucunda. Yani aslında hastamız tedavisinin başında dişlerinin kapanışının, gülüşünün nasıl değişeceğini, tedavi süresini baştan görme şansına sahip oluyor. Ve tedavi planına da beraber onayladığımız zaman yurt dışında kişiye özel plaklar basılıyor. Bir kliniğimize geliyor ve uygulamaya başlıyoruz. Hiçbir detaya kaçmadan Evet, teknolojiyle aynen. her detaya hakim olarak tedavi yöntemi sunabiliyorsunuz. Kesinlikle. Peki eski yöntemlere göre avantajları nedir şeffaf plakların? Yani çünkü tellerle hakikaten uzun yıllar böyle pek çok kişinin ağzında görüyorduk. Şimdi ise çok farkında bile olmadığımız, ben de kullanıyorum bu arada. Evet, öyleymiş. Şu anda ortodontik tedavi alan bir hekim olarak söylüyorum. Biraz avantajlarından bahseder misiniz? Siz de aslında yaşıyorsunuzdur. Bana kalırsa en büyük avantajlarından biri takıp çıkarılabilir olması. Yani bu kişiye yani günde 3-4 saat çıkarma şansına sahip oluyor ve özel bir organizasyonda, sunumda, toplantıda sizin gibi böyle bir programda plaklarını çıkarıp sosyal hayatına devam edip daha sonrasında plaklarını takıp tedaviye devam etme şansına sahip oluyor. Çıkardığınız zaman İstediğiniz şeyi yiyip içebiliyorsunuz. Tel tedavisinde böyle değildi. Bir sürü kurallar söz konusuydu. İnsanları daha fazla yıpratan, kısıtlayan. Şimdi her şey istediği şekilde yenip içilebiliyor. Fırçalamamız çok daha rahat oluyor dişlerde. Çok güzel bir şekilde fırçalayabildikleri için hijyenik bir tedavi bu açıdan da. İncecik olduğu için zaten estetik biliyorsunuzdur. Biraz önce bahsettiğim gibi başında tedavinin
sonundaki dişlerinizin, kapanışınızın, görüntünüzü baştan bilebiliyorsunuz ve tedavi süresini bilebildiği için hastalarımızda daha öngörülebilir bir tedavi. O açıdan da hastalar daha kendinden %100 emin bir şekilde başlıyor bu tedaviye ve tel tedavisine göre daha kısa süren bir tedavi. Buna göre planlandığı için çok büyük avantajlarından biri. Metal bir şey olmadığı için hastamızın ağzında herhangi bir batma, yaralanma riski de söz konusu değil. Hem görsel hem Evet. sağlık açısından Evet. oldukça faydalı. Değiştiriyorsunuz. Mesela ben 10 günde bir değiştiriyorum ki bazen bir hafta bile Evet. olabiliyormuş ama günde 22 saat kullanıyorum yani. Süpersiniz. Düzgün bir şekilde. Hocam bu hangi vakalarda şeffaf plağı tercih ediyorsunuz? Bir de yaş aralığı var mı? Ya da şu yaştan şu yaşa kadar yapabiliyoruz dediğiniz bir aralık var mı? Şöyle artık yani plak teknolojisi ve materyalin gelişmesiyle birlikte hemen hemen her vakaya uygulayabiliyoruz bu plakları. Yaşta biraz önce bahsettiğim gibi 6 yaşından itibaren tedaviye başlayabiliyoruz ama üst yaş sınırı söz konusu değil. Kişi istediği yaşta yani dişlerinden memnun olmadığı ve tedaviyi istediği 6 yaşından itibaren istediği yaşta bu tedaviyi yapabiliyoruz. Peki. Peki erken dönemde şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavilerin avantajları nedir? Özellikle çene gelişimiyle ilgili olarak soracağım. Bana evet bu konu çok önemli bence. Çünkü normalde tel tedavisinden önce iskeletsel problemi olan hastalarda biz çok daha büyük apareyler, böyle kalın, kaba apareyler kullanmak zorunda kalabiliyorduk. Takıp çıkarılabilir ama bu kişinin yani konuşmasını etkileyen, fonksiyonunu, görüntüsünü etkileyen şeyler ve bu tedavi sonuca ulaşıyordu ama her zaman bir motivasyon gerektiriyordu. Hani çocuklar açısından da kullanımı zor olan şeylerdi. Şimdi artık böyle incecik plaklar bir sürü iskeletsel problemde yani alt çene geriliği gibi veya çene darlıkları gibi, açık kapanışlar gibi bir sürü iskeletsel problemlerde erken dönemde, büyüme gelişim döneminde tedavi ettiğimiz zaman çok başarılı sonuçlar doğuruyorlar. Hem kullanımı çok basit hem de sonuca çok daha rahat bir şekilde ulaşabilmek bizim için çok önemli. Ayrıca birincil uygulamalar var. Yani hani 6 yaşında başladığımız normalde çünkü tel tedavisinde biz tüm daim dişlerin sürmesini beklerdik. Yaklaşık 10-11 yaşında ancak bir problem olsa da onun başlayabilmek için. Şu an 6 yaşından itibaren birinci daim bir diş sürdükten sonra dişlerde çapraşıklık varsa veya gelecek olan dişlere yer yoksa gömülü dişlere, daimi dişlere onlar için de çenelerde genişletme sağlıyoruz. Bu genişletmelerle birlikte de daimi dişlere yer sağlıyoruz. Rahat bir şekilde sürebiliyorlar. Gömülü kalma ihtimalleri olmuyor veya sonraki işlemler çok daha rahat oluyor. Daha kısa sürede. Erken dönemde çapraşıklıkları çözdüğümüz için de bir kere hani çocukların daha güzel, rahat bir şekilde gülmesi, yani estetik açıdan da onların psikolojisine de destek oluyor. Fırçalamaları yani çapraşık olmadığı için dişler, fırçalamaları daha rahat oluyor ve bu şekilde de diş sağlığını korumuş oluyoruz. Ve iskeletsel olarak da bir problemi olduğu zaman erken dönemde tedavi edebilmek hem daha rahat hem de daha kısa sürede bir sonuca ulaştırıyoruz. Yani ileriki dönemde yüz profilini ve ağız sağlığını etkileyecek bir sürü büyüme gelişimiyle ilgili kapanış problemlerinin önüne geçmiş oluyoruz bu tedavilerle. Günümüzde estetiğin önemiyle beraber aslında diş de bu estetiğin işte yüz güzelliği, cilt bakımının, cilt güzelliğinin yanında diş bakımı ve diş estetiği de aslında bir ön plana çıktı. Hatta kimisi gülüş tasarımı diyor, Evet. kimi işte Hollywood gülüşü diyor vesaire vesaire değişik isimleri var. Şeffaf plağın gülüş estetiğine diyelim katkısı ve faydası nelerdir? Şu şekilde normalde tabii ki artık evet söylediğiniz gibi hani gülüş estetiği, gülüş dizaynı çok fazla popüler. Birazcık daha selfie çağındayız, kendimizi çekme. Evet. O yüzden kişinin bir estetik beklentisi söz konusu olduğu zaman çok fazla işte diş boyutunda, diş şeklinde veya diş renginde çok büyük bir değişiklik istemediği takdirde şeffaf plaklar zaten istediğimiz pozisyona dişleri getiriyorlar. Ama ben multidisipliner bir klinikte çalışıyorum. Yani bir sürü farklı uzman hekimin olduğu. Gülüş dizaynı için estetik uzmanlarımıza başvurduğu zaman hastalarımız, onlar da diş pozisyonlarını düzeltilmesi ve kapanışın, yani kapanış da çok önemli çünkü sadece estetik düzeltimi değil, kapanışın düzeltilmesi ağız sağlığını, eklem sağlığını, diş sağlığının bunu çok daha uzun süreler, ömür boyu sağlıklı bir şekilde idame ettirmesini sağlıyor. O yüzden ilk olarak
bana yönlendiriyorlar ki ben bu dişlerin düzgün pozisyona getirebilelim. Dişler şimdi normalde tel tedavisi olduğu zaman tabii ki öncesinde yani hani bir estetik beklentiyle gelen hiçbir kimse tel tedavisini tercih etmiyordu. Ama şimdi şeffaf plaklar çok daha rahat ve estetik olduğu için gülüş dizaynından önce hepsinin konumunu düzeltebilmek için ben öncelikle şeffaf plaklarla bir tedavi yapıyorum. Kapanışı düzeltiyorum, dişleri düzgün bir şekilde sıralıyorum ve çoğu aslında zaten sonraki dönemde ekstra bir şeye pek bir ihtiyaç duymuyorlar. Ama yine de diş boyutunda veya şeklinde değişiklik olsun isteyen hastalarımız da bir kaplama veya küçük bir yaprak porselen yapılması gerektiği zaman bunda çok küçük aşındırmalar yapılıyor. Yani diş dokusunu maksimum koruyarak bir tedaviye geçilmiş oluyor. Bu da hep bütün diş hekimleri için yani hem benim hem diğer diş hekimi arkadaşlarım için hepimizin aslında amacı tabii ki dişin sağlığını ve materyalini koruyarak bir tedavi yapmak. Bu açıdan da hem sağlığı açısından hem de diş materyalini korumak açısından çok avantajlı bir sonuca ulaştırdı bu dönemi. Çok teşekkür ederiz vermiş Ben teşekkür olduğunuz ederim. güzel ve önemli bilgiler için. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bugünkü program konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Pınar Türkoğlu idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.